İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyordu, etkisini göstermeye de başladı. Ayrıntılar için Esra Keskin bizi bekliyor. Sözü hemen Esra'ya bırakalım, bulunduğu noktadaki gelişmeleri paylaşsın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya yağışlarla başlayacağımız bilgisini aktarmıştı. İşte o yağışlar şu an itibariyle iyice etkisini gösterdi. Birçok yerde olumsuzluklara da neden olmaya başladı. Bulunduğumuz yerde de şiddetli sağanak yağışlar var. İstanbul'da sahil yollarının öncelikle artık çok fazla yağmurdan kapandığı bilgisini aktaralım. Şu anda bulunduğumuz yerde bizler de Beykoz'dayız, ancak burada da özellikle araçlar çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Artık yollarda gördüğünüz gibi gölleşmeler oldu, röger kapakları açık, ancak onlarda da taşmalar meydana geliyor. Çünkü onlar da artık yavaş yavaş dolmaya başladı. Şu anda yağmurlar etkili ama ilerleyen saatlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgilere göre daha da etkili olması bekleniyor. Yani şu anda sağanak yağışlar etkili, ancak öğle saatlerine kadar aynı şekilde şiddetli bir şekilde etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Öğleden sonra ise yavaş yavaş güneşli bir hava bizleri bekliyor olacak ama bu şiddetle yağarsa gerçekten birçok olumsuzluğa da yol açabilir. Yine şimşekler de çakmaya devam ediyor. Gök gürültülerini belki duyabiliyorsunuz. İstanbul'un birçok bölgesinde sağanak yağışlar etkili. Maltepe'de araçlar yollarda kalmış durumda. Aynı şekilde İstanbul'da Şile otoyolunda birçok benzer görüntü var. Sahil yollarında keza aynı şekilde. Bebek'te de manzara bu durumda. Birçok yolda aksamalar meydana geldi. Sadece araçlarda, trafik yollarında değil, deniz ulaşımında da aynı şekilde aksamalar var. Deniz ulaşımları da bir süre aksayacak gibi görünüyor bu sağanak yağışlarla birlikte. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya girerken geride bıraktığımız günde uyarılarını yapmıştı. İstanbul'da yeni haftaya yağmurla başlayacağız demişti. Ve saat 3, gece 3'ten itibaren sağanak yağışlar yer yer etkili olmuştu. Ve şu anda da etkisini iyice yoğunlaştırmış durumda. İlerleyen saatlerde de aynı şekilde etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Özellikle yokuş olan bölgelerde çok yoğun bir, gördüğünüz gibi su akışı meydana geliyor. İstersen şöyle yan tarafa doğru ilerleyelim mi Aydın? Oradan da suyun akışını görebileceksiniz. Yoğun bir, yukarıda yani tepede kalan kısımlardan aşağıya doğru su gelişleri var. Şimşekler çakmaya devam ediyor. İstanbul'un birçok bölgesinde manzara aynı. Bugün eğer eşiniz yoksa İstanbul'da yaşayan vatandaşlara uyarmış olalım. Mümkün mertebe dışarıya çıkmamaları konusunda, özellikle araçlarıyla da aynı şekilde dışarıya çıkmamaları konusunda uyaralım. Geride bıraktığımız dakikalar içerisinde burada kalan 2 araç vardı, mahsur kalan. Onlar da çekici yardımıyla bulunduğumuz bölgeden çekildiler, ancak gördüğünüz gibi araçların ilerleyişi gerçekten çok zor burada. Çünkü şiddetli yağmurlar devam ediyor. İstanbul'un birçok bölgesinde manzara aynı. Yalnızca burada değil, bizler Beykoz'dayız ama birçok noktasında manzara aynı. Maltepe'de dediğimiz gibi çok şiddetli yağmurlar etkili oldu ve orada da olumsuzluklara yol açtı. Araçlar aynı şekilde birçok bölgede mahsur kaldılar. Yalnızca araçlar değil, hemen aşağıda dükkanlar bulunuyor. Bir miktarda altta kalıyorlar, kaldırımın altında kalıyorlar. Orada da sular basmış durumda. Dükkanları aynı şekilde su bastı. Biraz önce dükkan sahipleri orada suları çıkarmaya çalışıyorlardı. Ancak şu an onlar da içeri girmiş durumdalar. Yoğun yağışlar sebebiyle dükkanları su bastı. Evet, ellerinde kovalarla görebiliyoruz bu şekilde. Dükkanlardan suları boşaltmaya çalışıyorlar. Ancak kod farkından dolayı oraya, o dükkanlara da su dolmuş bir şekilde. Yoğun yağışlarla birlikte İstanbul'un birçok noktasını aynı bu gördüğümüz şekilde ani su baskınları yaşanıyor. Zaten Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu konuda uyarılarını yapmıştı. Ani su baskınları, yıldırım, sel, şiddetli rüzgarlar zaman zaman keza uyarılarını yapmıştı. Ve o uyarılarda şu anda gördüğünüz gibi bu manzaralarla gerçekleşmiş durumda. İstanbul'da mazgalları da görebiliyoruz. Mazgallar artık su taşıyor, çünkü içeriden dolduğu için artık mazgallardan da yavaş yavaş su taşıyor. Burada da bir mazgal var Aydın. Onun da yine aynı şekilde kapağı açılmış, ancak artık dolacak yeri kalmamış. Yukarıdan da çok yoğun bir şekilde sular gelmeye devam ediyor. Yağışlarla birlikte yağışlar devam ediyor ve yukarıdan da aynı şekilde sular akmaya devam ediyor. Hemen şu bölgede de Aydın, oradan da yine yukarıdan aşağı doğru tüm yokuşlardan
sular akmaya devam ediyor. Ani su baskınlarına karşı uyarılar yapılmıştı. Maltepe'de, Şile Otoyolu'nda, Bebek'te, sahil yollarında manzara aynı ve ilerleyen saatlerde de bu şekilde devam edeceği öngörülüyor. Yani yağışlar bir süre böyle devam edecek. Öğle saatlerine kadar, saat 14'e kadar muhtemelen yağacağı tahmin ediliyor. 14'ten sonra bir miktar güneş yüzünü gösterecek. Ancak 14'e kadar şayet bu şekilde yağmaya devam ederse gerçekten birçok olumsuzluğa da yol açabilir. Şu anda bile açmaya başladı. Özellikle araçlar, trafik, deniz trafiği aynı şekilde oldukça etkilendi. Bugün İstanbullulara uyarmış olalım. Mümkün mertebe şayet işleri yoksa, dışarı çıkmaları gerekmiyorsa evlerinde kalmaları konusunda uyaralım. Dükkanlarda da görüyorsunuz temizlikler sürüyor, bir yandan suları çıkarmaya çalışıyorlar dükkanlarına gelen, ancak çok mümkün olmuyor. Çünkü aynı şekilde yağışlar devam ediyor. Birkaç saat bu şekilde yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında bir değişim yok. Öncelikle mevsim normallerinde seyrediyor hava sıcaklıkları İstanbul için. Ancak hava sıcaklıklarına değişik olmamasıyla beraber sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Yalnızca İstanbul'da da değil. Evet, görüyorsunuz artık paçaları ıslanmış, tabii bir yere kadar korunabiliyorsunuz. Bizim yağmurluğumuz olduğu halde şu anda gerçekten tepeden tırnağa ıslandık. Otobüslerde geçmekte şu an zorlanıyor. Tabii bulunduğumuz bölgede de yoğun bir su akışı mevcut. Yokuşlar sebebiyle bir yandan şimşekler çakıyor gördüğünüz gibi İstanbul'da. Araç trafiği de yoğun, ancak gitmekte de zorluk çekiyorlar. Bulunduğumuz bölgede İstanbul Beykoz'dayız. Şimşekleri bilmiyorum duyabiliyor musunuz ama bir yandan yıldırım ve şimşekler devam ediyor. Bir yandan sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Yalnızca İstanbul'da değil, aslında birçok il için uyarılar vardı. İstanbul haricinde Ankara'da, Eskişehir'de, Yalova'da, Sakarya'da, İzmit'te sağanak yağışların etkili olacağı paylaşılmıştı. Ve o sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı ve bu saatlerde de iyice etkisini yoğunlaştırdı. İstanbul'da sağanak yağışlar devam ediyor. Öğle saatlerine kadar etkili olacak. Öğleden sonra 14'te bir miktar güneş yüzünü gösterecek, ancak o saate kadar da bu yoğunluk devam ediyor olacak. Sağanak yağışlar İstanbul için dediğimiz gibi etkili olacak birkaç saat daha. Eğer işiniz yoksa sokağa çıkılmaması, trafiğe çıkılmaması konusunda uyarılarımızı bir kez daha yinelemiş olalım. Sözü buradan merkeze bırakalım.